Hepinize merhaba. Bu hafta ekonomik takvim açısından oldukça yoğun bir haftayı geçiriyoruz. Hem yurt içi piyasalarda hem de yurt dışı piyasalarda açıklanan veriler ekonominin bundan sonraki görünümüyle ilgili bize biraz daha ipuçları veriyor. Ben de bu finansal okuryazarlığın biraz daha artırılması anlamında evet hepimiz dolar TL'de, altında, borsada işlem yapıyoruz ve bu piyasaları takip ediyoruz ama biraz da bu verilerin ne anlama geldiğiyle ilgili de bilgi paylaşmak istiyorum. Daha önceki videolarda da sağ üst köşede bulabilirsiniz. Farklı ekonomik terimlerin ne anlama geldiğini anlatmıştım. Bu videoda da PMI verilerini kısaca anlatmak istiyorum. Zaten yılın başından itibaren ekonomik takvimde hangi gün hangi verinin açıklanacağı belirtilmektedir. Sadece işte resmi tatillerde ya da bayram gibi dönemlere denk geldiğinde bu genelde işte bir gün sonrasında ya da bir gün öncesinde açıklamalar olur ama takvimin dışına çıkılmaz. Sizlere PMI verisini anlatarak başlamak istiyorum. Türkçe karşılığı satın alma müdürleri endeksi olarak adlandırılıyor. Genelde ben İngilizce terimleri çok fazla kullanmıyorum ama PMI verisi daha çok İngilizce terim olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Her ayın ilk haftasında ekonomik takvimde PMI verileri açıklanmaktadır. Ama genel kural olarak da imalat PMI anketleri ayın 1. işlem günü, inşaat PMI verileri ayın 2. iş günü, hizmetler PMI verileri de ayın 3. iş günü yayımlanmaktadır. Genel olarak Türkçe anlatımdan da anlaşılacağı gibi satın alma yöneticilerinin katıldığı bir endekstir. Ancak bu endekste görüş verebilmek için ülkenin önde gelen kurumlarından yani en çok ciroya sahip kurumlarında çalışıyor olmak gerekmektedir. Yaklaşık 400 tane satın alma müdürüne sorulan soruların derlemesi yapılmaktadır bu endekste. Genel olarak imalat yani üretim, inşaat ve hizmet sektörleri ile ilgili açıklamalara daha çok önem verilir. Dünyada bu veri Market Economics tarafından oluşturulmuştur. Türkiye'de de İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla bu hesaplama yapılarak her ayın ilk işlem günü yayınlanmaktadır. Neden satın almacılara önem veriliyor diye soracak olursanız, üretim aşamasında ham madde ile ilgili alım kararları, tedarik sürecinde kullanılacak malzemeler ile ilgili kararlar ve son tüketicinin vereceği kararları öngörmeleri açısından bu satın alma müdürlerinin kararları önemlidir. Endekslerin hesaplanması için düzenlenen ankette anket katılımcısı firmalara üretim, yeni siparişler, stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat trendleri gibi parametrelerin bir önceki dönemde iyileşme ya da kötüleşme açısından hangi yönde geliştiği ve bir sonraki dönemde nasıl gelişmesinin beklendiği sorulmaktadır. Anket tamamlandığında sorulan sorulara verilen pozitif, negatif ya da nötr cevapları analiz eder, yönlendirir ve endeks oluştururlar buna göre. Pozitif yanıtın karşılığı 1, nötr yanıtın karşılığı 0.5, negatif yanıtın karşılığı ise 0'dır. Neticede tüm puanlar birleştirilir ve PMI verisi hesaplanmış olur. 2008 krizinden sonra değişen şartlarla birlikte yaşanan belirsizlikler dolayısıyla ülkelerin büyüme tahminlerini en iyi şekilde açıklayabilen endekslerden birisidir. Bunun en önemli sebebi bu tahminlerin herhangi bir devlet otoritesi veya ajanslar tarafından yapılmayıp ülkede hasılatın en büyük payına sahip olan kişilerin katıldığı anket ortalamasından kaynaklanmaktadır. Çıkan sonuçlara göre başta Merkez Bankası, yatırımcılar ve finans piyasalarının tamamını yakından ilgilendirmektedir. Gelen verinin nasıl yorumlandığına bakacak olursak PMI'lerin 50'den büyük olması beklenir. Bu önceki aylara göre ekonomide bir toparlanma eğilimi olduğunu ve yılın kalan aylarına satın alma yöneticilerinin daha pozitif baktıklarını göstermektedir. Verinin 50'den küçük gelmesi ise ekonomide bir daralmanın olduğunu, tüketimin azalacağı için üretimin de azalacağı ile ilgili beklentilerin oluşturduğunu göstermektedir. Benim paylaşmış olduğum bu ekonomik verilerle ilgili detayları yine takip edebilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu veriyi kısaca paylaşmaya çalışmıştım size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.